talking. No, I will let you know when it starts, okay? Mhm. It takes just a second. Now we are live. Herkese merhabalar. Bu akşam yaklaşık 1 saat boyunca çok önemli bir hocayı konuk ediyor ve ağırlıyor olacağız. Hello, everyone. Tonight, for about an hour, we will be hosting a very important academician with us. Dr. Paul Boss çok uzun yıllardır, 40 yılı aşkın bir süredir hem teorisyen hem çift ve aile terapisi, pratisyen olarak çalışan, Minnesota Üniversitesi'nde emeritus profesör olarak görev almış ve orada halen çalışmalarına devam eden, çok travma ve kayıp alanında ve yas alanında çok önemli bir isim dünya çapında. Dr. Paul Boss is a world-known person in the field of the academy and in the field of for therapy, working with loss and grief. She's a very well-known academician in that field. In the University of Minnesota, she's an professor emeritus. Kendisi yaklaşık 1970'lerde alanımıza oldukça önemli bir teoriyi katan bir isim. Buyurun. Back in 70s, she actually introduced a very important concept in our field. Belirsiz kayıp teorisi, Dr. Boss'un hem klinik alanda çalışırken hem araştırma yaparken kayıp aileleriyle ya da kayıp yaşayan ailelerle çalışırken geliştirdiği bir kuram. That's actually that unclear loss theory is a theory that she developed when she's working with families and individuals who have lost their loved ones. O zamana kadar ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların, travma alanında ve kayıpla çalışan uzmanların yasa bakışı oldukça farklıydı. Back then, those who have been working in the field of mental health, these therapists, had a quite different perspective on grief and loss. Kaybın ya da yasın tek taraflı olduğu, biten bir şey olduğu ya da sadece bir insanın fiziksel kaybıyla ilgili olduğu düşünülüyordu. Back then, people used to think that loss and grief is just one-sided, one-directional. It ends somehow, and it is actually physical only. Ama Dr. Boss'un çalışmaları, bize çığır açan çalışmaları bize gösterdi ki kayıplar bazen fiziksel, bazen psikolojik olarak olabiliyor ve insanlar kayıpla yaşamayı öğreniyorlar. Kayıp ve yas süreci biten değil, kendini yenileyen ve onunla yaşamayı öğreten bir süreç. But Dr. Buss gave us this groundbreaking theory showing that loss is not only physical, but it can be psychological. It is not something ends. It actually, people learn to live with it. It actually starts and kind of redefines itself on the way. Bu çığır açan teori ile birlikte bizler de gördük ki travmayı, kaybı ve yasa çok başka bir pencereden bakmak durumundayız. Teorisyenler olarak, terapistler olarak. As both theoreticians and also as the therapist with that groundbreaking theory, we also understood that we need to have a different lens, different perspective on trauma, on grief, and on loss. Dr. Boss yaklaşık 100 tane ve 100'e aşkın akademik makale ve yayının sahibi. Dr. Boss is the author of more than 100 academic articles. Çok sayıda ve 18 dile çevrilmiş kitaplara sahip. She has many books translated to almost 18 languages. Ne kadar şanslıyız ki Türkçe'ye çevrilen kitapları da mevcut. And we are so fortunate that actually some of her books are available in Turkish as well. Ve kendisi emekliliğinden çok kısa bir süre önce, yaklaşık 1 ay sonra tamamen emekli olacağını bana belirtmişti. Bizlere Kahramanmaraş depreminden sonra gelip kuramını kendi ağzından ve kendi deneyimleriyle anlatma fırsatını ve şansını verdi. And she gave us the big actually chance to be able to hear her story from her mouth just 1 month before her full retirement. O yüzden kendisine buradan
çok şükranlarımı, minnetimi ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum bugün bizlerle olduğu için. Therefore, I would like to mention once again how much we appreciate her time and her support that she provided with us. We are thankful. Kendisi sadece yazdığı yazılar ve araştırmalarıyla değil, aynı zamanda hoca olarak ve bir insan olarak da çok kıymetli, değerli ve yeni arkasından gelen meslektaşlara çok kucak açan ve destekleyen biri. She is not only an important figure as an academician or researcher, but she's also a very good teacher, and she's always supportive of her students and people who are following her footsteps. Ben de o kadar şanslıyım ki doktora sırasında Dr. Boss'la tanışma fırsatı bulmuştum Minnesota Üniversitesi'nde. I'm one of those fortunate students who were able to meet her during my PhD in the University of Minnesota. Ve kendisinin Dr. Boss belirsiz kayıp fonuyla, bursuyla Van depreminden sonra gidip oradaki annelerle kayıplarını konuşma, çalışma ve onların hikayelerini anlatma fırsatı bulmuştum. And thanks to her fund on ambiguous loss, I was able to go and talk to those mothers who lost their loved ones after the earthquake in one city in Turkey. O yüzden kendisine buradan tekrar teşekkürlerimi iletiyorum ve Kahramanmaraş depreminden sonra sahadayken 5. 6. günde kendisinden bir mesaj aldım. Once again, I'm so thankful to her, and I should also want to mention that after the Kahramanmaraş earthquake, it was actually the 5th or 6th day when I was out there in the field, I have received a text from her. Ve bu mesajda diyordu ki yaşananlar için çok üzgünüm, acınızı paylaşıyorum, sizler için neler yapabilirim? She was saying, I'm so sad for what has happened. I share your pain. Please tell me what can I do for you? That was the message. Bugünkü eğitimin aslında oluşabilmesini sağlayan Dr. Boss'un bana attığı bu mesaj. Çok teşekkür ediyorum kendisine. That text was actually the reason why we are here today and how it is possible that we are here today. Thank you so much, Dr. Boss. Floor is yours. It's my pleasure. Thank you, Chidam. It's so wonderful to be with you again and with your people. Unfortunately, on a sad occasion, but nevertheless, we'll have some positive things today. Bu benim için asıl büyük bir onur Çiğdem. Çok güzel sizlerle beraber olmak, sizlerin ekibiyle beraber olmak. Tabii ki gönül isterdi ki daha iyi bir vesileyle beraber olalım ama yine de olumlu şeyler de var. Let's see the slides. Şimdi isterseniz bir slaytlara bakalım. Okay, next slide, please. Bir sonraki dersiye geçelim lütfen. Today, we will be discussing the book that has been translated into Turkish, the one on the far right, Ambiguous Loss. And for those of you who read English easily, the bigger book is Loss, Trauma, and Resilience, the yellow book in the middle. Mm-hmm. And the book on the left is my most recent book on the myth of closure. Next slide. Bugün sizlerle no problem Dr. Boss. Bugün sizlerle Belirsiz Kayıp kitabımdan aslında bahsedeceğim. Türkçe'de çevrilmiş olan kitabım. Bundaki bir takım konuları ele alacağım. Aynı zamanda yine diğer yine İngilizce olarak okumak isteyenler olursa yine diğer kitaplarım da mevcut. Bunlar en son kitabım, hatta Kapanış Efsanesi diye çevrilebilecek bir kitap. Yine travma ve esnek dayanıklılıkla alakalı kitabım da mevcut. And if any of you are working with dementia, caregivers of dementia, that would be the blue book, Loving Someone Who Has Dementia. Eğer aranızda demans alanında çalışan varsa, demans hastalarına bakım verenlerle çalışanlar varsa, 4. kitap, Mavi Gökyüzü olan kitapta yine demansla çalışanlarla ilgili kullanılabilecek, yardımcı olabilecek bir kitap. Next slide, please. The theory of ambiguous loss is a stress resilience-based lens. It's not medical, and it is inclusive across cultures.
Belirsiz kayıp teorisi stres ve dayanıklılık, esnek dayanıklılık temelli aslında bir teori, medikal temelli bir teori değil ve her türlü kültürü de kapsayıcı bir yaklaşımı var. The criteria is based on attachment because you need to be attached to someone before it can be an ambiguous loss if they go missing. Burada belirleyici kriter ise bağlanma unsuru. Eğer birisinin ardından belirsiz kayıp yaşanacaksa, bu hissedilecekse, bu kaybolan kişi, giden kişiyle ilgili bir bağlanmanın olması lazım bireyde. It's an inclusive guide and can be used across disciplines with most therapeutic strategies, narrative, dialectical, psychoeducational, and so on. Kapsayıcı bir teoriden bahsediyoruz burada. Farklı disiplinlerle kullanılması mümkün. Diyalektik, psikoeğitim, bilişsel davranışçı, herhangi bir öyküsel terapi yaklaşımlarında uygulanabilir. Perhaps the most important point today is that grief therapy for death does not work with ambiguous loss. Ne yazık ki bugün yaz ve bununla alakalı terapi konusu çoğunlukla bu belirsiz kayıp alanına pek temas etmiyor. Next slide, please. The definition of ambiguous loss is a loss that remains unclear, and there is uncertainty and that has no possibility of resolution. There's no official verification of life or death, and it can be physical or psychological. Belirsizlik içeren kayıp, çözüm olasılığı da bulunmayan bir kayıp. Baktığınızda hala belirsizliği devam etmiş olan bir kayıptan bahsediyoruz. Resmi bir ölüm doğrulaması yok. Bu fiziksel de olabiliyor, psikolojik de olabiliyor. There are two types. Next slide, please. Bunun iki türü var. Şimdi bundan bahsedelim. The two types are physical and psychological. Examples of the physical that are catastrophic, which is what you have now, are missing persons, let's say from an earthquake, missing bodies, or it could be political, enforced disappearance, kidnapping, soldiers missing in action. But more common would be divorce, adoption, separations, volitional immigration and migration, or military deployment. Those are more common. Şimdi belirsiz kaybın iki türünden bahsederken bunu fiziksel ve psikolojik olarak ikiye ayırmak mümkün. Fiziksel kayıpta daha böyle yıkıcı olan felaketler sonucu gelmiş olanlar, sizde de yaşandığı gibi depremler sonrası kaybolanlar, bulunamayan cesetler, yine zorla birilerinin kaçırılması, ortadan kaldırılması, yine çatışma esnasında askerlerin bulunamaması gibi. Ama daha da yaygın olanlar ise boşanma, evlat edinme, ayrılıklar, isteyerek ya da zorla göç gibi veya askere gönderilme gibi konularda belirsiz kaybın fiziksel türüne giriyor. The second kind is the psychological absence, when the person is still there in front of you, but their mind is gone or going. Catastrophic would be Alzheimer's disease, and the many other kinds of dementia could be brain injury, addictions, serious clinical depression, serious mental illnesses, and more common would be preoccupation with work or obsessions with the internet or phone. Psikolojik türünde ise kişi fiziksel olarak bedenen karşınızdadır ama psikolojik olarak yoktur. Burada bunun aşırı örnekleri içerisinde Alzheimer hastalığı, diğer demans türleri, beyin zedelenmesi sonucu, bağımlılık ya da klinik depresyon ya da ciddi ruh sağlığı hastalıkları sonucu insanların yaşadığı durum sayılabilecekken, daha yaygın örnekleri arasında ise işe güce çokça kafayı yorup hayatın içinde olamama, telefona, internete fazlaca bağımlı hale gelebilmekte bunların örnekleri arasında gösterilebilir. Next slide, please. Bir sonraki yans lütfen. The new thinking since I wrote the original books is that there can be personal ambiguous loss. That is, you have a relationship with yourself. And so if you lose an arm or a leg, or if you lose your eyesight or your hearing, and you were attached to that,
then that can be a personal ambiguous loss, physical. It can also be psychological. If you know you're starting to lose your memory or your cognitive skills, that is a personal ambiguous loss. İlk kitabı yazdığımdan bu tarafa ortaya çıkan yeni bir düşünüşümde aslında belirsiz kaybın kişisel seviyede de yaşanabileceği. Bunu da yine fiziksel ve psikolojik olarak ikiye ayırmak mümkün. Fizikselde kişinin bir uzvunu, görme yetisini ya da duyma yetisini kaybetmesi, bunlarla arasında kurduğu güçlü bağlanma nedeniyle bunun eksikliğini hissetmesi. Psikolojik olarak ele aldığımızda ise kişinin hafızasının ya da kognitif becerilerinin artık yitimi onda bu kişisel anlamda, bireysel anlamda muğlak kaybı yaşatabilir. Next slide, please. What ambiguous loss is not. It's not death, yet there's some ambiguity in death depending on beliefs. And it's not ambivalence, that's another word, but ambiguity causes ambivalence. Burada nedir diye soracak olursanız, belirsiz kayıp nedir diye, ölüm değildir. Yine bunun içerisinde çünkü bir aslında muğlaklık var. İkili arada kalma da değil tam anlamıyla. Çünkü bu da kendi içerisinde bir belirsizlikle tam tanımlanamayabilir. You can't call it a post-traumatic stress disorder because it is ongoing. It is not over with, so it can't be post. It is sometimes traumatic, however, and it can't be a grief disorder, yet the symptoms are similar. We'll talk more about that. Buna travma sonrası stres bozukluğu da diyemiyoruz. Travmatik olsa da bazen hala devam eden bir durum söz konusu. Hani travma sonrası dediğimizin sonrası kısmı henüz daha yaşanabilmiş değil. Yas bozukluğu da değil ama semptomlar karmaşık yas bozukluğuyla benzeşebiliyor. Bunlardan da ileriki slaytlarda bahsedeceğiz. Next slide, please. So unlike a prolonged or complicated grief disorder, we have to make the distinction. With ambiguous loss, a prolonged grief is a normal reaction to an abnormal situation outside the person. The ambiguity is the culprit. The source of pathology lies in the type of loss, ambiguous, not in the individual psyche or family system. That means that the illness comes from the environment, not from the person. Burada uzamış veya karmaşık yas bozukluklarının aksine bir şekilde belirsiz kayıpla birlikte uzamış yas, anormal bir sosyal durum olan belirsiz kayba normal bir tepkidir aslında. Patolojinin kaynağı bireysel psişede ya da aile sisteminde değil, kaybın türünde, bu belirsizliğindedir. Yani kişinin kendi hatası ya da kendinden gelen bir şey değil, kaybın doğası ya da türünden ötürü bu böyledir. So the symptoms are similar to grief disorder, prolonged grief disorder. Problems accepting the death? Well, of course. If the person is missing, you naturally are not going to accept their death. And so we have to be careful that we do not use prolonged grief disorder as the diagnosis. Burada semptomların benzer olabileceğinden bahsetmiştik. Uzamış yas bozukluğunda da kişi ölümün kabul edilmesinde zorlanır, ölümü kabul edemez. Belirsiz kayıpta da tabii ki kişinin cesedine ulaşılamamışsa ölümü kabul etmek zor olacaktır. Bu nedenle böylesi durumlarda hemen bunu bir uzamış yas bozukluğu olarak, karmaşık yas bozukluğu olarak nitelendirmemek lazım. Next slide, please. Next slide. We are in the next slide. We are in DSM-5. Oh, we don't, sorry. Yeah, no problem. Sorry. So unlike the DSM-5 grief disorder, most people with missing physically or psychologically should not be labeled as sick. Instead, the pathology lies in the social context of ambiguity. That is the culprit. So we externalize the blame. It is not the person's fault. It is the fault of the earthquake, the pandemic, the brain injury.
Hı hı. Burada DSM-5'teki yas bozukluğunun aksine burada fiziksel veya psikolojik olarak kayıp olan, sevdikleri olan çoğu insan hasta olarak etiketlenmemeli. Bunun yerine o patoloji belirsizliğe, o bilinmeme olayına, o sosyal bağlamda bunun şekillenmesine verilmeli. Suçu burada asıl kişinin kendisine değil, sosyal olarak bu kayıp, bu bilinmezlik, bu muğlaklık, hani depremden ötürü bu böyle oldu, pandemiden ya da beyin yaralanmasından ötürü oldu. Bu kişinin suçu değil diye kavramak gerekiyor. Next slide, please. Bir sonraki yans lütfen. Okay, so here is the big question. Is there ambiguity in death? Well, an officially validated death is not an ambiguous loss, but some deaths have more ambiguity than others. Suicide, murder, friendly fire, that's when soldiers are training and a soldier gets killed by friendly fire. Death of a baby or a child, miscarriage, stillborn, execution of innocent people, etc. Peki bu büyük soruya gelelim. Ölümde muğlaklık var mıdır? Resmi olarak doğrulanan bir ölüm ya da tanıklık edilen bir ölüm muğlak bir kayıp, belirsiz bir kayıp değildir. Ancak bazı ölümler doğaları itibariyle belirsizlik taşıyabilirler. Mesela intihar, cinayet, dost kuvvetlerin istemeden birbirini ateş edip öldürmesi, bir bebek veya çocuğun ölümü, düşük, doğmamış bebek, masum bir kişinin idamı ya da haksız cinayetler kendi oluş halleri içerisinde bir belirsizlik içerirler. Next slide, please. The individual effects of ambiguous loss are depressive symptoms, anxiety, hopelessness because there's no meaning. The brain does not like ambiguity, and helplessness, confused identity, increased ambivalence, anxious attachment, and frozen grief. These are psychological symptoms, but again, they are not the fault of the person. Muğlak kaybın bireysel etkilerine baktığınızda depresyon, anksiyete, umutsuzluk yani anlamın kaybı ki beyin bundan hoşlanmıyor, çaresizlik, karmaşık kimlik, artan belirsizlik hali, kaygılı bağlanma ve donmuş yas olarak karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi bütün bunlar yine kişinin kendinden getirdiği şeyler değil, kayıptan ötürü yaşanan şeyler. Next slide, please. We need to know the difference between sadness and depression. We're all sad right now because of the pandemic and the many losses we had, and certainly in Turkey and in your region, the people who have suffered from the earthquake are normally sad. Some may have depression. We need to know the difference. Şimdi üzüntü ve depresyonu birbirinden ayırabilmek lazım. Hepimiz üzüntülüyüz içinde bulunduğumuz dönemde. Deprem, yaşananlar hepimizi üzdü. Bu süreç içerisinde orada olanların bazıları depresyonda da bu üzüntü içinde olan kişilerin bazıları depresyonda da olabilir. Ama bunun ikisini birbirinden ayırmak lazım. So sadness means mildly grieving, unhappy, but you can still function. There's an oscillation between sadness and joy, ups and downs. And the intervention for sadness is human connection. I will be promoting peer groups and social support and activities, not just clinical intervention in your office, one-to-one person. Hı hı. Üzüntü dediğimiz zaman burada hafif bir yas ve bir mutsuzluk halinden bahsedebiliriz. Ama hala birey işlev gösterebilir. Hüzün ve mutluluk arasında gidip gelmeler, iniş çıkışlar olabilir. Burada bir müdahale olarak insani anlamda bağlantıları ben öneririm. Akran grupları oluşturmayı, sosyal destek vermeyi, aktiviteye yönlendirmeyi. İlla her hafta birebir kliniğinizde çalışacaksınız diye bir şart yok. Now, depression, on the other hand, is the sadness so deep that the person can't function, you can't care for yourself and others. The intervention, obviously, is professional psychotherapy, family therapy, perhaps medication. Depresyon söz konusu olduğunda ise bu üzüntü artık o kadar derinleşmiştir ki kişi işlev gösteremeyecek hale gelmiştir. Ne kendisine ne de başkasına bakacak durumda değildir. Burada bir müdahale düşünüldüğünde akla profesyonel psikoterapi, aile terapisi ve belki de ilaç tedavisi gelebilir. Next slide, please. Bir sonraki yans lütfen.
family effects are also there. Even if you don't do family therapy, pay attention. Always after ambiguous losses, there is family conflict. It's predictable. So you want to prevent family cutoffs, family alienation. You want to help them continue a family ritual or celebration because they tend to cancel them. Roles are confused about who does what, and couple boundaries are unclear, who's in, who's out, and family decision-making is frozen. So even if you do one-to-one therapy, pay attention to the family system of that person because these are the effects. Belirsiz kayıp aile üzerinde de tabii ki etkiler doğurur. Siz aileyle çalışmıyor olsanız da bireysel terapinizde karşılaştığınız belirsiz kayıp vakalarının aileleri üzerinde de etkileri doğuracağını unutmayın. Bunlar aile içi çatışmalar, kopukluklar, ayrılmalar, yabancılaşmalar olabilir. Bunları önlemeye gayret edin. Aile ritüellerinin, kutlamalarının devam edilmesi gerekir. Bunu cesaretlendirin. Çünkü genellikle belirsiz kayıp sonrasında bu aileye ait ritüeller, kutlamalar terk edilir. Roller karışmıştır. Bunlara bakmak lazım. Kim şimdi ne yapacak? Yine aile ve çift sınırları belirsizleşir. Kim ailenin içinde, kim değil. Bunun yine çalışılması gerekir ve aile karar verme süreçleri veya süreçleri içerisinde donmuş durumda olabilir. O yüzden bu bireylerle çalışırken aileleri üzerindeki yansımalarını, aile üzerindeki etkilerini de göz önünde bulundurmanız lazım. Next slide, please. Bir The sonraki community yansıma. effects. Thank you. The community effects also are troublesome after something like you have just experienced with the earthquake. Isolation of families with ambiguous loss because no one knows what to do with that. So they stay away. We know what to do with the death in the family. We just don't know what to do when someone is missing. There are no rituals frequently from the religious organizations for that. And therefore there's conflict in the community about what's happening because there are no facts. And frequently then there's scapegoating. You need to find somebody who's at fault for what happened. There's no need to blame anything else except the ambiguity. Yine bu tarz kayıpların toplumsal etkilerinin olduğunu da unutmamak lazım. Çünkü muğlak kayıpla ilgili ailelerin izole olması da söz konusu. Burada kimse ne yapacağını, ne diyeceğini bilemiyor. Bir ölüm olduğu vakit herkesin ritüeli, adeti, geleneği, göreneği var. Ama kayıplar karşısında çoğu zaman kimse ne diyeceğini bilemediğinden ailelerin yalnızlaşması söz konusu. Yine dini gelenekler, pek çok vefatla alakalı farklı ritüele sahip olmasına rağmen kayıplar için durum böyle değil. Yine bu gruplar içerisinde, toplum içerisinde çatışma da yaratıyor bu kayıpla. Çünkü bilinmezlik söz konusu. Bunlar nerede, ne oldu? Ve genellikle hep bir suçlu arama eğilimi oluşur toplum içerisinde. Bu stresi azaltmaya yöneliktir. Bunları da yine belirsiz kayıp esnasında görüyoruz. Next slide, please. So culture makes a difference, and you have to pay attention to that as well. More Western cultures and more Eastern cultures are not so precise anymore because they're mixed up. But let me tell you what they are. Tabii kültürlerin de kayıp yasa doğru bakış açıları farklı. Artık tamamıyla Doğu kültürü ya da tamamıyla Batı kültürü diyebileceğimiz bir şey pek kalmadı. Bunlar birbirlerine girift vaziyetteler ama yine bir sınıflandırma yapmaya çalışayım. So the more Western view, the United States, for example, and I think might be Turkey, you'll know better if it is, mastery over nature. We believe one can master anything if you try hard enough. For example, my parents were Swiss, and that is how I was raised in the Swiss Calvinism idea that if you work hard enough, you can try, you can succeed in anything. Mesela batılı anlayışta, Amerika'da bu böyledir, Türkiye'de böyleyse siz de fark edeceksiniz. Eğer yeterince çabalarsan her şeyi kontrol edebilirsin. Hatta doğanın üzerinde bile bir hakimiyet kurabilme inancı var. Ben de
İsviçreli ebeveynler tarafından yetiştirildim. İsviçreli Kalvinizm görüşünde ne kadar eğer bir şey ister ve çalışırsan o olur, onu elde edebilirsin inancı vardır. Now, when you put a man on the moon, for example, you need mastery over nature. But with human relationships, it's a different thing. We have to know that successful people do suffer. We can't believe that suffering belongs to the people who are weak and who have failed. That is not true. But that is what mastery-oriented people think. Tabii ki Ay'a insan gönderdiğinizde doğa üzerinde bir kontrol ve hakimiyet sağlamak durumundasınız. Onun bir takım engellerini aşmak zorundasınız. Ama yas ve kayıp herkese ait bir şey. Hani bu aşılması gereken sadece zayıf insanların doğasında bulunan ve onların müzdarip olabileceği bir şey değil. Bunu bu şekilde görmemek lazım. A more Eastern view is harmony with nature. That is to believe that suffering is part of life, or thinking that suffering can't be avoided. In other words, they believe that if you believe suffering can be avoided, it's ego wanting its own way. Burada Batı görüşünde ise daha doğayla bu düzeltiyorum. Doğu bakış açısında ise doğayla daha bir uyum içerisinde olmak var. Burada ızdırap hayatın bir parçası olarak görülüyor. Burada ızdıraptan kaçınabileceği düşüncesi aslında egonun kendi istediğini yapma hali olarak görülüyor. When you have missing loved ones, you need to know that it's possible to have a good life even while living with the suffering of that loss. Eğer kişi sevdiğini kaybettiyse bu kaybı yaşamak, bu kaybın üzüntüsünü duymakla beraber yine de iyi bir hayat sürmeye devam edebilir. Next slide, please. Cultural beliefs about closure after death matter too, because there's no closure with ambiguous loss. More Eastern views are open to the idea of no closure. They stay in touch with their ancestors who watch over the missing family members, for example, in Fukushima. More Western views would be the need for closure because they want people to be productive again, get over your grief so you can come back to work, and they have discomfort with others who are suffering. In both East and West, it's troublesome to find rituals of comfort for the families. Burada yine Doğu ve Batı yaklaşımlarında ölümün sonrası, ölümle ne olduğu da yine farklılık gösteriyor. Doğu felsefesinde ölüm bir son değil, daha bir başlangıç ya da başka bir yer. Ve onların ölümle alakalı baktığınızda yine yitip gidenlerle, kaybettikleriyle alakalı bir takım ritüelleri devam ettirip onlarla temasta kalabilme ihtiyacı var. Bununla ilgili ritüeller var. Batılı görüş ise daha ziyade tamam artık ölen öldü, olan oldu. Artık yola devam etmek lazım, tekrar çalışmak, işe güce dönmek lazım. Daha yaygın. Ya da bu ölümün ızdırabını duyan ya da kaybın ızdırabını duyanların yanında çok rahat kalamamak söz konusu. Hem Doğuya hem Batı'ya baktığımızda yine ölüm sonrası ailelere sağlanan teselli ritüelleri, muğlak kayıp yaşayan ailelerde sıklıkla yok. Onlardan esirgeniyor. Next slide, please. So there is cross-generational transmission of trauma. And for those of you who are professionals that are listening in, yes, past trauma can affect our bodies. Learned patterns of coping and resilience are passed on through the family, but also epigenetics tells us that the gene expression is affected biologically. So it's both nature and nurture that transmits trauma across the generations. Kuşaklar arası travmanın aktarımı evet var. Aramızdaki terapistler de bunu yakından bileceklerdir. Geçmiş travmalar vücudumuzu etkiliyor. Bunun yanında aile ve çevreden edinilen, öğrenilmiş bir takım başa çıkma ve esnek dayanıklılık paternlerimiz de var. Yetiştirilme tarzımız, burada nasıl yanıt vereceğimizi etkiliyor. Ama epigenetik de var. Gen ifadesi biyolojik olarak etkilenebiliyor, doğuştan getirilen. Yani hem yetiştirilme hem de doğuştan gelen
bir takım etkiler bu süreçlerle baş etmemizde rol oynuyor. Next slide, please. So there's an update on grief, but I'm going to pass over it rather quickly so we have time for questions when this is over. There are historical assumptions about the completion of grief in our past literature. So we need to give up the idea that grief is completed. Today, the idea is on living with grief, finding some meaning in it, no timeline. There can be continuous bonds. Hı hı. Burada yasla alakalı bir takım güncel bilgilerden bahsedelim. Hızlı gitmeye çalışacağım. Soru cevaba da vakit kalsın isterim sunumdan sonra. Geçmişte yasla alakalı hani olur ve bir noktada biter görüşü varken artık böyle düşünmüyoruz. Artık yasın sadece doğrusal bir şey olduğunu, bir yerden başlayıp çizgi doğrusal hale devam edip bir yerde bittiğini düşünmüyoruz. Burada yasla beraber yaşama, bundan bir anlam çıkarabilme söz konusu, bağları devam ettirebilme söz konusu. Next slide, please. So just know that when you were trained, for example, as I was, there were conflicting ideas in our historical teachers, the personal versus the professional. And so although the grief experts promoted the idea of disconnection and completing the work of grieving, they surprisingly told different stories in their letters. When the patient asked Freud about his beloved daughter who died from the flu in 1918, he touched a tiny locket on his vest fashioned to his watch chain, and he said, "She is here." So he kept her psychologically present. There was no closure. Tabii geçmişte bu alanda çalışanlar yasın belli bir süre sürdüğünü, bittiğini, artık bir kapanış olduğunu bir noktadan sonra iddia etseler de kendi kişisel hikayelerinde bunun böyle olmadığını, mektuplarında, yazılarında bunun böyle olmadığını biliyoruz. 1918 yılında kaybettiği kızı soruluyor Freud'a. 2 yaşında gripten kaybetmiş kızını. Küçük bir kolye, saat zincirine bağlı olan küçük bir kolyeye dokunuyor ve burada diyor onun için. Hani görünen o ki Freud ölmüş olsa da kızıyla olan psikolojik bağlantısını hala devam ettiriyor ona burada diyerek. Next slide, please. There's also a change with Kubler-Ross. In her last books, which nobody reads, unfortunately, she says the process of dying when it's prolonged like mine is a nightmare. I am so much more than 5 stages. So she says, do not use the 5 stages because it implies that there's an ending to your grief when you reach number 5. And that's not true. So please do not use the 5 stages. Kubler-Ross da aslında bunun böyle olmadığını söylüyor son kitabında ama ne yazık ki pek çok kişi okumadı o kitabı. Diyor ki benim gibi uzun süren bir ölüm süreci kabusa benzer. 5 evreden çok daha fazlası olduğunu biliyorum. Siz de öylesiniz diyor. Yani 5 evre olarak görmek bu süreci artık 5.'ye vardığınızda bitmiş olmasını gerektiriyor. Ama artık bunun böyle olmadığını biliyoruz. Lütfen siz de yaz süreçlerinden bahsederken o 5 evre kavramına bağlanıp kalmayın. Next slide, please. We live with grief. That's the current thinking. We don't get over it, and it has oscillations, ups and downs, but you don't have the raw pain that you have at first. It gets farther and farther apart. So the focus on facilitating mourning needs to be on how to change the connection, to hold the relationship in a new way, rather than how to separate. Burada artık biliyoruz ki yas kişinin beraberinde de götürdüğü bir şey her nereye giderse. Bunun inişleri var, bunun yokuşları da var. O yüzden yas sürecini kolaylaştırmaya odaklanmak, bağlantıları nasıl değiştireceğimize, ilişkiyi yeni bir perspektife nasıl oturtacağımız üzerine olmalı. Koparmak, ayırmak üzerine değil. Now, I wonder if I should skip a few slides in order to have time for questions. Can you see them? Birkaç slide acaba atlasam mı soru cevaba vakit kalsın diye ne dersin Çiğdem?
Is the time rigid? Zaman konusunda katı mıyız? Okay. What's the answer? I'm not sure, Paul, yet. We cannot hear her. Can't hear. Yeah, I'm sorry, I was on mute. I'm so sorry. We're not rigid on time, so if you would Okay. like, we can go on with the slides and then have Okay. questions Okay. at the end. Thank you, Jim. Sorry, you're welcome. Okay, so let's see, did we do this one? So Silverman and class say the focus on facilitating mourning needs to be on how to change connections to hold the relationship in a new perspective rather than separation. I think we did that one. Yes, yes. Next slide, please. So when you're meeting with families now who have suffered from the earthquake and the trauma of that, and or if you're working with individuals, still ask them about this. What marital and family roles have you lost due to this event? Gained? How do you manage the change? Who makes the rules and plans for the daily routines before the earthquake? Who does it now? Are gender, race, age, or class, or religion affecting your ability to cope? Is systemic insecurity about food, housing, income, safety an issue? These are questions to ask. Depremden sonra hayatta kalanlarla çalışırken göz önünde bulundurmanız gereken, sormanız gereken bir takım kurallar, bir takım konular var. Mesela rolleri soyabilirsiniz. Hangi evlilik ya da aileyle alakalı rolleri kaybettiniz ya da görevleriniz artık yok? Kayıpsız, net ya da belirsiz kayıp nedeniyle neleri artık farklılaştı? Neyi nasıl yönettiniz? Değişikliği nasıl yönettiniz? Günlük rutinlerde, planlarda, karar almalarda bunu eskiden kim yapıyordu? Şimdi kim yapıyor? Cinsiyetiniz, mensup olduğunuz ırk, yaş ya da sosyal statü bununla baş etme kabiliyetinizi etkiledi mi? Gıda, konut, gelir, eğitim ya da güvenlik konularında sistemik bir güvensizlik sorunu var mı diye sorup bu alanları yoklamanız gerekir. Okay, next slide, please. The rituals are especially important, and you'll know what they are for your area. But find a ritual to focus on so that you can help the person find some community or family comfort as soon as possible. Ask, how do you and your family adapt your usual rituals and celebrations now? It may just be a birthday. Does the community recognize your ambiguous losses? And for those of you who are professionals, list your own, because you need to know what yours are, your clear losses and ambiguous losses, before you can help others. Hı hı. Yine burada ritüellere de bir bakmak lazım. Daha önceden ne gibi ailesel, toplumsal kutlamalar vardı? Hangi tatil ya da dini ritüeller yapılıyordu? Şimdi nasılsınız? Buna alışılmış ritüellerinizi, kutlamalarınızı nasıl uyarlıyorsunuz? Burada olabildiği kadar uygun bir süre içerisinde bunlara geri dönülmesi önemli. Bu bir doğum günü dahi olabilir. Yine şunu sormak lazım. Acaba bu kişiler içinde bulundukları toplum tarafından o belirsiz kayıplarının tanındığını, görüldüğünü hissediyorlar mı? Bu önemli. Ve bir terapist olarak da sizler kendi belirsiz kayıplarınız, açık ya da belirsiz olanları listelemeniz lazım. One of the themes from today will be that professionals must first study your own ambiguous losses before you can help others work with theirs. So I encourage you to think personally today as we're talking. Bugünün teması da aslında biraz daha bunun üzerine. Başkalarının belirsiz kayıplarıyla çalışmadan evvel sizler kendi belirsiz kayıplarınız varsa bunların ne olduğunu, bunlarla ne alemde olduğunuza bakmanız lazım. O yüzden bugünün konuşmalarını böylesi bireysel bir yerden dinleyebilirsiniz. Next slide, please. With ambiguous loss, there is no cure. There is no way to make a perfect ending to your therapy. So the best hope with ambiguous loss is building resilience. Belirsiz kayıp söz konusu olduğunda
tırnak içinde tedavi diyebileceğimiz bir şey söz konusu değil. Vardı ve artık bitti gibi bir durum yok. Burada yapılabilecek en doğrusu, elde edilebilecek en iyi sonuç kişilerde esnek dayanıklılık geliştirmektir. What we need to know is that resilience is more than recovery. It requires growth. Some people call it post-traumatic growth. Burada esnek dayanıklılığın sadece toparlama halinin olmadığını, bundan fazlası olduğunu bilin. Bu bir büyümeyi de gerektiriyor. Sizlerin deyimiyle travma sonrası büyüme. But again, I don't use that term when working with ambiguous loss because it's ongoing. It is not post. Ben belirsiz kayıpla çalışırken travma sonrası büyüme terimini kullanmıyorum. Çünkü içinde bir sonrası var bu sözcüğün. Ama belirsiz kayıpta bir sonra yok, bir son yok. Building enough resilience to live with the stress of ambiguous loss for years sometimes for a lifetime, means increasing your tolerance for ambiguity. Hı hı. Burada belirsiz kaybın stresiyle yaşamak için yeterli esnek dayanıklılığı inşa etmek çok uzun süreler, bazen bir yaşam boyu sürebilir. Ancak o zaman bununla ilgili daha tahammüllü, daha dayanıklı hale gelebilir kişi. That can be as simple as liking change, liking to be with new people, liking to go to new places, liking improvisation theater, jazz music, etc. Burada değişikliğe açık olma, değişikliği sevme, yeni insanları, yeni yerleri, improvize tiyatroyu, ne bileyim cazı, bu tarz şeyleri sevebilmek bile aslında bu belirsiz kayıp karşısında kişinin esnek dayanıklılığını arttırabilmenin yolları, bunlara kendini açabilmesi. Next slide, please. There's some cautions about resilience too. It's not always desirable. For example, in a couple, if they're abused, just continuing to take it to be resilient is not a good idea. Change is needed. Society often counts on the same people to be resilient, but the constant need for it contributes to what they call weathering of the immune system. Because these people have pervasive, constant adversity, and therefore there are health challenges. Esnek dayanıklılığa da bazen ihtiyatla yaklaşmak lazım. Çünkü durumdan duruma değişen koşullar olabilir. Eğer bir aile içi şiddet devam ediyorsa buna karşı esnek dayanıklı olmaya çalışmak değil, değişikliktir gerekli olan. Yine toplum içerisinde hep belli bireylerden esnek dayanıklılığa sahip olması bekleniyor. Ama bunlar sürekli böylesi zorlayıcı koşullarla karşılaşa sinir sistemlerinin yıprandığını ve ciddi sağlık sorunları da yaşadıklarını biliyoruz. O yüzden esneklik dayanıklılığı da her zaman iyi, her zaman olması gereken, hep bulunması gereken bir şey gibi değil, koşulları içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Next slide, please. A tool for living with ambiguous loss and building resilience is both and thinking. He is both probably dead and maybe not. That's what you might say for somebody who's missing in the earthquake or lost at sea. Belirsiz kayıpla çalışırken iki taraflı düşünmeyi yerleştirmeniz lazım. Sözcüklerinizde de bu şekilde. Hani muhtemelen ölmüş olabilir, belki de ölmedi gibi ifadeler içerisinde kayıp olması lazım, kullanılması lazım. Ya deprem sonrası ya da denizde kaybolan kişiler için de bu ifadeleri iki taraflı düşünmeyi kullanmaya devam etmek lazım. People are visibly relieved when you as a therapist tell them they can use both and thinking. Their stress is lowered. Çünkü insanlar terapistlerinin bu tarz ifadeler kullandıklarını duyduklarında, böylesi bir düşünüşe sahip olduklarını duyduklarında görülmüş, inanılmış ve duyulmuş hissediyorlar ve bütün bunların olmamasından kaynaklanan stresleri azalıyor. For the psychologically missing, like a dementia or a traumatic brain injury,
you would say, she is both gone and still here with me in the room. Psikolojik bir kayıp söz konusuysa, belirsiz kayıp, yine demans hastalığı olan birisinde olduğu gibi, yine burada da evet, o gitmiş olsa da hala burada benimle birlikte. And also for the earthquake or for the pandemic, for a large scale disaster, I'm both sad about what I have lost and happy with what I still have. Deprem gibi, pandemi gibi büyük ölçekli olaylardan sonra da bu iki yönlü düşünüşe örnek olarak, ama kaybettiğim şeylerden dolayı üzgünüm ama hala sahip olduklarıma da mutluluk duyuyorum diyebilmek. Now, the problem is that we as therapists have to learn to do this both and thinking before we can teach others to do it. Diğerlerine bu iki yönlü düşünüşü öğretmeden evvel terapistler olarak bizlerin de böylesi bir düşünüşe sahip olmamız gerekiyor. Next slide, please. As opposed to absolute thinking, which certainly those of us who come from backgrounds of precision were taught absolute thinking, and how that might manifest itself with ambiguous loss is nothing has changed. Grandfather lost his memory because he's aging. He can still drive the car. Or with physical ambiguous loss, my daughter immigrated to another country, so I consider her dead. I have heard that. Mm-hmm. And the binary thinking also is not good with ambiguous loss because they feel family members are either alive or dead, absent or present. There's nothing in between. Mm-hmm. Burada yine mutlak düşünme de kişilerin eğitimleri ya da bulundukları çevrelerden getirdikleri bir şey olabilir. Ama muğlak kayıp esnasında, belirsiz kayıp esnasında bu yine sorun yaratabiliyor. Psikolojik mesela muğlak kayıpta hiçbir şey değişmedi diyor mesela. Tamam, hafızasını kaybetti ama yaşlanıyor. Hala araba kullanabiliyor mesela diyor. Burada kayıptan bahsedemiyor. Ya da fiziksel muğlak kayıp olduğunda diyor ki kızım başka bir ülkeye gitti. Bu yüzden onu ölmüş gibi görüyorum. O benim için öldü diyor mesela. Ben bunu kendi kulaklarımla duydum. Ya o düşünüşü de burada sıkıntı yaratıyor. Hani aile üyeleri için ya ölmüş durumda olacak ya da var olacak. Onun arasında hiçbir şey yok diye düşünüyor pek çok insan. Bunlar da belirsiz kayıpla baş etmede çok yardımcı olan düşünme biçimleri değil. Next slide, please. Now, using both and thinking, here are 6 flexible guidelines for therapists to help people live with ambiguous loss. It's messy. I want it to look messy. And you can start anywhere you want. For example, start with identity. Finding meaning and hope is your ultimate goal, but that may take a year or more. It takes longer. Next slide, please. Oh, I'm sorry. Yine, no problem. Burada bu iki taraflı düşünmek konusunda yardımcı olabilmek için 6 esnek ilke var. Terapistlere bu anlamda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Dikkat edilsen pek karmaşık. Hepsi birbirleriyle ilintili. Bir başı bir sonu yok. Ben bu özellikle böyle olsun istedim. Kimliği bulabilme ya da anlamı bulabilme, kimliği yeniden inşa edebilme bir hedef olabilir. Ama yol üzerinde çok uzun süre sonra varacağınız bir şey de olabilir bu. Next slide, please. Finding meaning simply means how can I make sense of my loss? So the first thing you do is give the problem a name. Tell the people what you are experiencing is an ambiguous loss. It's one of the most difficult losses because there is no certainty in it. Talk with other people. You need to talk with more than just one therapist because as a therapist, you go away eventually. There's an end to therapy. So your job is to connect them to someone else in the community and use both and thinking. For example, my soldier's husband's disappearance both hurts and makes me proud. Burada anlam bulma konusuna baktığımızda bu 6 ilke içerisinde kaybını anlamlandırma çabası var.
Burada artık buna bir ismin adını koymak. Burada bir belirsiz kayıp yaşıyorsunuz. Bunun adını koyabilmek gerekiyor. Bunun çok zor bir kayıp türü olduğunu, çünkü içinde belirsizlik barındırdığını anlatmak lazım. Onun başkalarıyla konuşmasına, temas etmesine de yardımcı olmanız gerekiyor. Çünkü eninde nihayetinde siz artık gideceksiniz. Sadece terapiste bel bağlıyor olmaması, bu anlamda temasının, kontağının olması önemli. Ve burada yine kişiyi onurlandırabilecek bir amaca, anlama sahip olması. Evet, asker eşimin kaybolması hem üzücü hem de gurur, hem de onun yaptığından gurur duyuyorumu demesi mesela. Buna bir örnek olabilir anlam bulmaya. Next slide, please. Another guideline is to adjust mastery. Some people are very mastery oriented and they can't tolerate a situation that has no way to fix it. What helps? Recognizing the world is not always fair. Decrease self-blame. Decrease blaming others. Master your internal self with prayer or meditation, mindfulness. Bad things can happen to good people, and sometimes there are problems that have no solution. For example, not finding everybody after the earthquake. So find something you can control. I'm both out of control in this situation and in control of, let's say, baking bread or cooking something. Burada kontrol becerisi ya da kontrol isteği, kontrol etme isteğine de yeniden bir deyim yerindeyse ayar vermek gerekiyor. Burada ne yardımcı olacak? Dünyanın her zaman adil olmayabileceğini anlatmak lazım. Kendini suçlama duygusunu azaltmasını, suçu da dışsallaştırmasını sağlamak gerekiyor. Kötü şeyler olabilir, iyi insanların da başına gelebilir. Burada her zaman her şeyi kontrol edemeyecektir. Depremden sonra herkesi bulamaz belki, ama o belirsizliğin, o büyük durumun içinde de belki kontrol edebileceği bir şey vardır. Mesela ekmek yapabilir o pandemi esnasında vesaire. Bu da yine o kontrol becerisine yeniden bir anlam vermesine yardımcı olacaktır. Next slide, please. Reconstructing identity is who am I now that I have lost someone? This is turning out research-wise to be one of the most important and one of the first areas I would intervene. Help them to learn a new way of being for themselves, to reconstruct their identity. Kimliği yeniden inşa etme. Şimdi ben kimim sorusuna cevap verebilme hem araştırma anlamında hem terapötik anlamda benim ilk müdahale ettiğim alanlardan biri oluyor. Evet, bu olay oldu ve bu kayıp yaşandı ve bundan sonra bu beni kim yaptı? Ben artık kimim? Next slide, please. Normalize ambivalence. That is, they may hope to find somebody one way or the other, and then feel guilty about wishing them dead. Or they have mixed emotions about what is happening. Anger, for example. Know that this is not psychiatric ambivalence. This is social ambivalence due to an external situation. Both love and hate will come up. Burada karışmış duyguları normalleştirme önemli. Hani burada öfke duyabilir ama burada aslında karışmış olan duygu ya da durum kişinin kendi içinde, kendi yaptığı, kendi duygusunu düzenleyemediği için olan bir şey değil. Durumun kendisinden kaynaklanan, aslında dışsal bir nedenden ötürü böylesi bir duygu içerisinde. Bunun anlatılması, bunun izahı önemli. Next slide, please. And you have to help them revise attachment, letting go while remembering, while honoring the person who's been lost. And every community should have some memorial, even if it's a simple one, with the names of the people who remain missing. We have to recognize that loved ones are both here and gone. And we need to find new human connections. That's part of the job of the therapist as well. A new human connection, not the therapist, but to someone who will be permanent in the village. Burada bağlanma konusunu da yeniden bir ele almak gerekiyor. Pek çok toplum
pek çok ritüel buna el veren bir takım uygulamalar yapıyor aslında. Kayıplara dair mesela bir anıt dikiliyor. Hatırlandıkları yıl dönümlerinde bir ritüel düzenlenebiliyor. Bunun yapılması önemli, o kişiyi hala onore edebilmesi açısından. Çünkü hiç bitmemiş bir şey var ortada. Bir de terapistin yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu bireylerin, bu danışanların insani temaslarını yeniden kurmalarına yardımcı olmak. Çünkü siz bu temas olamazsınız sonsuza kadar. Onun yaşadığı yerde, onun köyünde, onun mahallesinde birileri ya da biriyle bu insan teması devam ettirebilmesi çok önemli. Next slide, please. And finally, there is discovering new hope, which will again take a longer time. Discovering new hope means becoming more comfortable with ambiguity, which is a kind of spirituality, and being able to laugh at the absurdity of it and redefine justice and imagine new hopes and dreams and feel some control over your life, even as the ambiguity persists. For example, saying, I both continue to hope for a miracle and move forward with my life with new purpose. Yeni umutlar keşfetmek de muhtemelen en uzun sürecek aslında alanlardan bir tanesi. Burada belirsizlikle daha rahat hale gelebilmek, belki bu maneviyatla da olabilir ya da işin saçmalığına gülebilecek duruma gelebilmek. Adalet duygusunu yeniden tanımlamak için de önemli. Yeni umutlar ve hayaller oluşturmak. Bu belirsizlik devam etse bile bir miktarda kontrole sahip olabildiğinizi duymak yerinde olacaktır. Yani bu da şunun gibi bir şey. Hem bir mucize ummaya devam ederim, hem de hayatıma yeni bir amaca yönelik devam ederim. Next slide, please. And this is the last slide about self-care, and we'll do more on self-care tomorrow as well. Obviously, to tolerate ambiguity, you have to give up on perfectionism in human relationships. Of course, you want it in technology, you want it in your job, but you cannot have it in human relationships. Therefore, temper your need for mastery and control. But for situations that are where you are out of control, like the earthquake or cancer or a war, find something you can control. Here in the United States, people started baking bread during the pandemic, and I thought it was a couple hours of being in control and having a good outcome. That was therapeutic. And view some anxiety as normal in abnormal times. Not everyone is going to be traumatized. Not everyone is going to have severe clinical depression. But our job as therapists is to also attend to the majority who will have a need for human connection. Thank you. Bu son yansım. Burada son olarak öz bakımdan bahsetmek isterim. Yarın da öz bakımdan konuşacağız. Yine insan ilişkilerinde mükemmelliyeti artık bir tarafa bırakmak, mükemmelliyetçi olmayı bir tarafa bırakmak lazım. Kişiler iş konusunda, teknoloji konusunda mükemmel olmak isterler ama insan ilişkileri böyle işlemiyor. Sürekli her şeye hükmetme ve kontrol etme ihtiyacını sınırlamak lazım. Deprem, hastalık, savaş, kanser ve bunun gibi şeylerde içinde kontrol edebilecek küçük bir şeyi bulabilmek önemli. Hep verdiğim örnek, pandemi esnasında insanlar Amerika'da ekmek pişirip durdular. Baktığınızda bence terapetik bir şey. Belli bir süre kendi kontrol edebildiği bir şeyle kalabilme ve bundan iyi bir sonuç elde edebilmenin ben böyle olduğunu düşünüyorum. Olağanüstü zamanlarda bazı kaygılar olur. Bunlardan herkes travmatize olacak, herkes klinik depresyon yaşayacak diye bir şey yok. Ama sırf böyle olmadıkları için de kişiler desteği hak etmiyor değiller. İnsani teması bu anlamda cesaretlendirebilmek ve önermek yerinde olacaktır diye düşünüyor ve teşekkür ediyorum. That's the end. Çok teşekkürler Dr. Boz. Thank you so much, Dr. Boss. Are there any questions? Var mıdır sorular? Sorusu olan varsa YouTube'daki chat box'a yazabilir. If there are questions, our viewers can write it on the chat box on the YouTube broadcast. Onlar gelene kadar gelen 2 soru var. Bunları sorabilirim. There are 2 questions actually before our YouTube viewers will pose their questions on the chat. Cenaze törenlerine katılamama yası nasıl etkiler? What is the impact of not being able to participate to funerals on grief?
is major. And so we need to work with the religious organizations and the community to have some kind of ritual for the missing as well. The Buddhists in Fukushima, Japan, came up with another kind of ceremony for the people of the missing. In New York City, after 9/11, some churches did not allow a funeral. So families had a version of a funeral on their own, where they would put the guitar or the musical instrument of the missing person in a coffin or some other kind of symbolic way. Burada kesinlikle büyük bir etkisi vardır. Cenazenin olmamasının ya da cenazeye katılamamanın. Bence burada dini organizasyonların, toplulukların kayıplara yönelik de bir ritüellerin olması gerekiyor. Bu önemli. Mesela Fukushima'daki yaşanan olayda Budistler buna bir ritüel geliştirdiler. Cenazesi olamayan insanların kaybıyla alakalı bir ritüel oldu. Mesela 11 Eylül'de Amerika'da bazı kiliseler buna izin vermediler. Hani yok bu olmaz, cesedi yoksa cenazesi de olmaz diye. Ama yine de insanlar farklı farklı şeylere yöneldi. İşte ne bileyim tabutun içine gitarını koydu, elbisesini koydu, öyle defnetti. Cenaze töreni kavramı yas üzerinde bir etkiye sahip, evet. Some religious organizations are flexible and some are not. And we need to help the people whose religions will not allow any ritual for missing persons. Bazı dini gelenekler daha esnekken, bazıları öyle değil. Eğer kişiler böylesi bir inanca mensupsa, esnek olmayan bir inanca mensuplarsa, onların bir ritüellerini bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olacak yollar bulmalıyız. Bu konuda desteklemeliyiz. Çok teşekkürler. Thank you. Bir ikinci soru. Örneğin çocuğunu depremde göçük altında kaybetmiş kişilerin diğer çocuklarıyla ilişkisinde yaşadığı suçluluk duygusuyla nasıl çalışmalıyız? Örneğin ona iyi davranınca kaybettiği çocuğunun hatırlıyor olması ve ona dair bir suçluluk duyuyor olması gibi. What can you tell us about those parents who lost their kids, some of their kids in the earthquake, and now they are feeling guilty when they are in relationship with their surviving kids? They feel guilty when they treat them nicely. So how can we help those parents? Both and thinking. I both love my missing child and love my present children. It's the only way to get them to not feel guilty, get them to hold the contradictory statements, and they should say them out loud. Burada o bahsettiğim iki yönlü düşünme vardı ya, işte bu. Hem kaybettiğim çocuğum için çok üzülüyorum, hem de hayattaki çocuğumu seviyorum. Bunu pratik ettirebilmek, onları suçluluktan kurtarabilmenin tek yolu. Bu iki zıtı barındıran cümleleri sesli olarak bir fiil tekrarlattırmak. Bunu deneyimletmek onları bu yolda destekleyecektir. I both love my missing child and I love you who are sitting here in front of me. Kaybettiğim, bulamadığım çocuğumu da seviyorum. Karşımda oturan seni de seviyorum. And eventually, a memorial for the missing child. That will help the guilt too. Ve tabii ki kaybolmuş olan çocuğa dair bir anma, bir onun anısını yad edecek bir şey, her neyse bu. Bu da yine yardımcı olacaktır. And finally, the culprit, the person, the thing to blame is not yourself or somebody else. The thing to blame is the ambiguity. The earthquake. The earthquake is the culprit, not anyone else. Ve burada suçlanacak, eğer suçluluk varsa bir suçlu vardır. Suçlu burada sen değilsin. Senin bu şekilde hissetmen değil. Suçlu eğer varsa bu işin belirsizliği, bir sona varamamış olması ya da depremin kendisi.
Son bir soru belki sorabiliriz. Biliyoruz süreyi biraz açtık ama Maybe one last question because we already exceed our time. Yes. Tabii ki. belirsiz kaybı anormal duruma verilen normal bir tepki olarak tanımladınız. You have defined ambiguous loss as a normal reaction to an abnormal event. Ancak burada PTSD veya PGD gibi bir süre ölçütü var mıdır? PGT diye tanımladığınız şey nedir acaba? Prolonged Grief Disorder mı acaba? Evet, sanırım. Gibi bir süre ölçütü var mı? Patoloji olarak görmemiz gereken bir zaman dilimi gibi. But when can we actually, you said it's normal, but when can we think it is turning into maybe a pathologic issue, such as the existence of PTSD or maybe pedagogic issue? When is there a time limit until it is not normal or a pathology? No, it's both and, again, thinking. You treat the symptoms, but you don't attribute the symptoms to the person's psychiatric weakness. Mm-hmm. You attribute the symptoms to the ambiguity, to the missingness, to the not knowing. Mm-hmm. And you can do that right away. Okay. You have to treat the symptoms, but don't use PTSD because it's not post. You can say trauma, but I wouldn't say post-traumatic stress disorder because there's nothing post. They'll get angry if you do that. Okay. Burada yine iki yönlü düşünmeyi ben öneririm. Semptomlar olacaktır. O semptomları iyileştirin. O semptomlarla çalışın. Ama o semptomların olma nedenini kişinin psikolojik zayıflığına ya da dayanıksızlığına vermeyin. Çünkü semptomların olma nedeni kişi değil, semptomların olma nedeni belirsizliğin kendisi ya da olayın kendisi. Bunu da hemen yapabilirsiniz. Bizzat çalışarak, direkt başlayarak yapabilirsiniz. Ama burada PTSD kullanmanızı istemem. Hatta kızarım da belki kullanırsanız. Çünkü travma sonrası diyorsunuz ama biz belirsiz kayıpta sonrayı bulamıyoruz. Sonrası yok, hala devam eden bir durum var. Travma diyebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Dr. Thank you so much, Dr. Boss. We'll ask, I'll go a little faster tomorrow and we'll have more time for questions tomorrow. Yarın biraz daha hızlı gideceğim. Sorulara biraz daha zaman ayırmış olacağız. Çok teşekkür ederiz. Yarınki eğitimi dört gözle bekliyoruz, iple çekiyoruz. Çok sağ olun bu akşamki. Thank you so much. We appreciate that. We will be looking forward to tomorrow, Dr. Boss. Okay, all right. Thank you. Peki, çok teşekkür ederim. Hoşça Good kalın. evening.